Yeni videoma hoş geldiniz. Eğer bu beni izlediğiniz ilk videomsa ben Peri, İtalya'da yüksek lisans yapıyorum ve buradaki hayatımı paylaşıyorum kanalımda. Şimdi artık sınavlarımıza az kaldığı için her gün düzgünce ders çalışmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün kütüphaneye gideceğiz yani yine. Şimdi yemeğe gidiyoruz, yemekhaneye gidiyoruz, Mensa'ya. Oradan sonra da kütüphaneye gideceğiz. En son videomu kapatırken şey demiştim. İşte bir süre gezemeyeceğiz, artık sınava az kaldı, ders çalışmalıyız falan demiştim. Ama sanırım yine Floransa'ya gideceğiz çünkü Türkiye'den misafirlerimiz geliyor. Floransa'da Siena'ya yaklaşık bir saat bir uzaklıkta. Biz de insanları Siena'ya getirmeye çalışıyoruz. Gelin Siena çok güzel, Siena'yı da gezin diye. Çünkü aşırı bilinen bir yer değil Türkler tarafından. Her ne kadar Türk turist gruplarını görüyor olsam da neyse yani sanırım bizim yarın pazar ya da sonraki gün pazartesi yine Floransa'ya gitmemiz gerekecek. Ya şu deminden beri şu sokaklar o kadar dar ki, şu Siena sokakları, aynı anda bir araba ve bir insan geçemiyor. O yüzden benim sürekli durup arabaların geçmesini beklemem gerekiyor. Siena ile ilgili 2 tane şey var. 1, sokakları çok dar. 2, çok fazla bayır. Sürekli bayır çıkıyoruz, bayır iniyoruz. Düz bir yol yok burada. Hatta bir kere şey olmuştu. Buradan Livorno'ya gitmiştik. Livorno'da normal bir şehir. Düz bir şehir. Şehrin düzlüğüne çok şaşırmıştık. Hani uzun süre Siena'dan çıkmayıp gidince çok tuhaf gelmişti. Hani dümdüz yürüyorsun sürekli böyle. Hiçbir bayır tırmanmıyorsun. Çok garip gelmişti. Bu yüzden ben işte videolarda sürekli nefes nefeseyim. Çünkü sürekli bayır çıkmaya çalışıyorum. Bakın çıktığım yokuş bu. Çok bayır gibi gözükmüyor ama burası bayağı dik. Şu da zaten Il Campo. Bunu artık tanıyorsunuzdur benim videolarımı izliyorsanız. Bir de asıl burayı göstermek istiyorum. Burası bakın şu camından da görebileceğiniz gibi birçok farklı yılda Michelin ödülü almış bir restoran. Ve akşamları önünde böyle neredeyse kuyruk oluyor. Popüler de bir yer yani. Ve biz fiyatlarına bakmıştık. Fiyatları çok normal. Hiç yani öyle ekstra pahalı falan değil. Gayet normal fiyatları var. Eğer Siena'ya gelecekseniz burası aklınızda olsun. Tava içmeyi tercih ediyorum. Ona göre ayarladım ben. Indian Brothers. After dinner, something Italian. Ulan. But it's not oversized. Bugün normalde benim çok gitmediğim bir kütüphaneye gittik. San Francesco Kütüphanesi'ne gittik. Genelde insanlar orayı seviyor ama ben hiç sevmiyorum. Çünkü çok aydınlık. Çok aydınlık yerde size de oluyor mu böyle ışık beni yoruyor. Gözlerimi çok yoruyor. Çok aydınlık yerlerde böyle başım ağrıyor yani. Hani şu beyaz ışık da dahil. Ben normalde evde asla bu beyaz ışıkla oturmuyorum. Şu an sadece video çekmek için bu beyaz ışık açık. Normalde böyle peri ışıklar oluyor ya, minik sarı ışıklar. Onları kullanıyorum yani. Bugün resmen böyle kütüphanede hani bilgisayar ekranının da ışığı var ya, o beni yordu yani. O yüzden o kütüphaneyi çok sevmiyorum. Bu benim normalde hep gittiğim, videolarımda hep çektiğim eskiden kilise olan Sala Rosa. Çok karanlık. O yüzden orası çok iyi. İnsanlar orayı karanlık diye sevmiyor ama ben de tam tersine karanlık diye seviyorum. Bu bizim gittiğimiz Sala Rosa kapalıydı. Neyse sonra yemekten sonra yeni bir yer açılmış, arkadaşlarımızla akşam oturmaya oraya gittik. Şimdi döndük. Saat de geç oldu ama hemen uyuyacağım bir de. Yarın çünkü Floransa'ya gideceğiz. Sabah pazar ya da pazartesi gideceğiz diyorduk. Yarın gitmeye karar verdik. Geçen pazar da Floransa
Floransa'daydık. Eğer izlemediyseniz de geçen haftanın vlogunda var. Oradan da izleyebilirsiniz. Geçen hafta gittiğimizde ayın ilk pazar günü olduğu için müzeler ücretsizdi. İtalya'da her ayın ilk pazar günü bütün müzeler ücretsiz oluyor. Biz daha önceden Uffizi Galerisi'ni gezmiştik. Geçen hafta Boboli bahçelerini gezdik. Saray bahçeleri olduğu için orası da ücretli ve yüksek bir ücret, yani hazır ücretsizken orayı gezdik. Bir de Medici Şapeli'ni eklemiştim ben sonra listeye. Orası da çok güzeldi. Oraya gittik. Bir de Davut heykelini görmeye Akademiya'ya gittik. Güzeldi yani, böyle geçen hafta daha çok bir müze gezisi olmuştu. Şimdi yarın hem arkadaşlarımızla görüşürüz hem de arkadaşlarımız Türkiye'den geldiği için onlar daha çok müze gezmek istiyormuş ama bir de şu an ücretli, hani yani onlara eşlik etmek isterdim yine de ama yani ücretli bir şekilde ve daha geçen hafta girmişken yarın giremem. O yüzden biz Ahmet'le artık baş başa gezeriz dedik. Zaten ya aslında bir yandan iyi de oldu. Hani başta birazcık zor geldi ama Ahmet'le hani böyle yine bir baş başa gezmek istiyorduk Floransa'da. Hani arkadaşlarımız müzedeyken falan biz de artık kendimiz gezeriz dedik. Bir de geçen hafta bir tane fotoğraf makinesinde, fotoğraf kutusu mu ne denir ona, foto otomatika. Orada fotoğraf çekindim ve alamadım ya o fotoğrafı. Sinir oldum ya. Hem paramız gitti hem fotoğrafımı alamadım. Ama pes etmiyorum. Yine çekineceğim. Yine çekinmek istiyorum. O fotoğraflar çok güzel oluyor çünkü. Yarın yani bu sefer çalışan bir kutu bulup yarın yeniden çekilmek istiyorum. Bir denemek istiyorum. Tekrar merhaba. Floransa'ya geldik. Bu otobüsten indiğimiz yerde bir eczane var. Ama burası sıradan bir eczane değil. Santa Maria Novella eczanesi. Dünyanın ilk eczanelerinden biriymiş. Yanlış hatırlamıyorsam 1221 yılında kurulmuş. Ve yalnızca tarihi değil burayı cazip kılan, içi de çok güzel. Yani belki böyle hatta TikTok'a falan yazarsanız da görürsünüz. Çok fazla içerik var burayla ilgili. Bayağı güzel bir yer çünkü. Biz buraya önceden gelmiştik ama biz kışın gelmiştik. O yüzden içeride yılbaşı süslemeleri vardı. O yılbaşı süslemeleri çok güzeldi ama normal zamandaki süslemeleri de böyle çiçekli bir tema oluyor diye biliyorum. O da çok güzel. Ben o yüzden yine görmek istedim. Hani o çiçekli temayı, daha farklı süslemeleri de görmek için. Ama yine yılbaşı süslemesi yapmışlar. Oysa ki şu an erken, yani daha yılbaşına, genel olarak yılbaşı süslemelerine başlanmadı ama burada içeride yapmışlar. O yüzden şimdi biz yine yılbaşı süslemelerini görmüş olduk. Neyse, başka bir zaman artık yine gelirim. Ya zaten hani çok merkezi bir yer. Bir de eczane, hani ücretsiz bir şey yani doğal olarak. Geçip giderken girebiliyorsunuz. Gerçi bugün sıra vardı önünde. Çok uzun bir sıra değildi. 5 dakika sürdü. Bir de sonra biz çıkarken de sıra yoktu mesela zaten ama hani bence güzel bir yer. Görmeye değer bir yer. Ben beğeniyorum. Bir de içinde çok fazla kendi yaptıkları kremler, bakım ürünleri, parfümler var. Onlar da böyle kendinize ya da başkasına hediye olarak da güzel bir anı. Çünkü ambalajları da çok güzel ürünlerin. Anasal görüyoruz.
İncesi var mı? Yok. Güzel havalı bir yer. Bu Vivoli normalde hem dondurmacı hem kafe, yani İtalya'daki diğer bütün barlarla aynı konsepte sahip. Ama affogattosu çok meşhur oldu buranın. Biz geçen sene gelmiştik. Geçen sene kafe normal burası. Sadece bu kısmı vardı. Şimdi bu affogatto çok meşhur olunca şurada gördüğünüz gibi böyle insanlar yerlere oturup yiyorlar. Şuraya sadece Vivoli Affogatto Bar olarak da bir kısım açmışlar. Küçük bir kısım. Burada direkt affogattoyu yapıyorlar ama aslında biz diğer taraftan da alabiliyorsunuz. Biz diğer taraftan aldık ve içeride oturduk. Bir de buraya böyle farklı çeşitlerini koymuşlar. İşte tuzlu karamelli, çikolatalı, viskili. İşte popüler olunca farklı farklı versiyonlarını koymuşlar, çıkartmışlar yani. Bence şişirme değil. Bence gelinebilir. 6 euro bu arada bir affogatto. Normal bir fiyat. Çünkü zaten bir dondurma ve bir kahvenin fiyatı 6 euro yani. Ki bu ikisinin birleşimi. Ya affogatto dediğimiz şey diğer bütün kafelerde de var. Dondurma satılan herhangi bir yerde de var. Vanilyalı dondurmanın üstüne espresso dökmek aslında yani. Güzel bir şey. Burası güzel yapıyor gerçekten. Hani o dondurması, kahvesinin yumuşaklığı, sertliği birbiriyle uyumlu. Arkadaşlarımız da beğendi. Hatta daha geçen Türkiye'deki İtali var ya, yazılışını aşağıya yazacağım. İtali diye okunuyor ama İtali olan. Daha geçen oradaydık, o güzel değildi mesela dediler. Bunu çok beğendiler. Biz geçen geldiğimizde klasik olanını yemiştik. Bugün pistakiyoluyu yedik, yani Antep fıstıklı olanı. O daha güzeldi gerçekten. Yani bence şişirilmiş bir şey değil. Gelmişken yenilebilir. Ya bu İtalya'da mesela panino var ya, sandviç bildiğiniz. Bu sandviççiler işte şuradaki çok meşhur. Mutlaka şuradakini yiyin, mutlaka buradakini yiyin oluyor. Daha bugün de gittik baktık. Geçen pazar geldiğimizde de bakmıştık o meşhur olan sandviççilere. İnanılmaz bir sıra var. Yani beklenmeyecek kadar bir sıra var. Ve çok da farklı olmuyorlar açıkçası. Biz yakınlardaki başka bir yere gidiyoruz. Hani hemen yanına da girmiyoruz. Oralar bile kalabalık oluyor. Ama bir üst sokaktaki, bir arka sokaktaki yine farklı önerilen bir yere gidiyoruz mesela. Gayet güzel oluyor. Hani ben böyle sandviççilerin biraz panino, daha doğrusu paninocuların şişirilmiş olduğunu düşünüyorum. Bence herhangi bir paninocudan yenilebilir. Ama bu affogatto'nun değdiğini düşünüyorum. Bir de birazcık bir sıra vardı yani, hani normal beklenebilecek düzeyde bir sıra vardı. O yüzden değiyor bence. Geçen hafta geldiğimizde ben bir kiliseye girmek istiyordum ama artık yetişmemişti, yani çok geç olmuştu, girememiştik. O yüzden şimdi o kiliseye gidiyoruz. Bir de Allah'tan oraya girememişiz. Çünkü diğer girdiğimiz her yer ücretliydi ama burası kilise olduğu için ücretsiz ve yani şu anda yine ücretsiz bir şekilde girebileceğiz. O yüzden şimdi o kiliseyi görmeye gidiyoruz. Evet kocacığım, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an Floransa sokaklarında biraz kendi kafamıza göre dolaşmaya başladık. Ne zaman böyle dolaşmaya başladığımızda, böyle biraz kaybolmaya başladığımızda böyle çok farklı, hiç gezmediğimiz yerlere gelmeye başlıyoruz ve şu an o sokaklardan birindeyiz. Az önce böyle gürültüden başım ağrıyordu neredeyse ve şu an çıt çıkmıyor ve kimse yok. Sanki başka bir ıssız bir şehirde gibiyim. Çok sessiz, sakin, güzel bir sokaktayız ve bunu seviyorum yani. Çünkü ne zaman kaybolsak çok daha farklı ve güzel bir yerde buluyoruz kendimizi ve bu benim sevdiğim, artık hobi diyebileceğim bir şey bizim yaptığımız. Burası Floransa Üniversitesi'nin bir parçası. Bahçesi ama hani botanik bahçe mi, okulun kullanımına yönelik mi yoksa kampüs mü onu bilmiyorum. Bu da Floransa'nın amblemi, bir çiçek ve bunu şehrin her yerinde görebilirsiniz. Yani rögar kapaklarında da, az önce bir bisikletin üstünde de, duvarlarda, her yerde görebilirsiniz o amblemi.
Boş külah. Bu Kiko makyaj markası var ya, bu İtalyan markası ve İtalya'nın Flormar'ı tadında bir şey. Türkiye'de son yıllarda çok popüler oldu aslında. Özellikle bu glossları falan. Ben de böyle gloss, pırıltılı ruj falan pek sevmem aslında. Ben çok dudağımı yaladığım için beni çok rahatsız ediyor. Dudağımı da böyle sevmiyorum yani genel olarak. Hani lip balm, tint falan ben maksimum. Ama şu pazarlama stratejisi gerçekten beni avladı yani. Bu glossların üstüne hem isminizi yazıyorlar lazerle orada direkt mağazada. Hem de bir kısmına da ben şey yaptırdım. Diğer tarafına da, diğer yüzüne de Duomo'yu yaptırdım ve Firenze yazıyor. Bence çok güzel bir anı. Hem kullanacağın bir şey çünkü hem de kişiselleştirilmiş bir şey. Ve yalnızca kişiselleştirilmiş bir şey de değil. Bir de üstünde nereden aldığına dair, Floransa'ya dair de bir şey var. Ben bunu bilmiyordum burada olduğunu. Geçen pazar da buradaydık dedim ya. Eve gittikten sonra gördüm. Ve böyle hatta dedim ki işte arkadaşlarıma ya böyle bir şey varmış biz bunu nasıl yaptırmadık falan dedim. Bilmiyordum ben bu olayı. O yüzden bugün hazır tekrar gelmişken yani buraya kadar yaptırayım dedim. Bu Kiko İtalya'nın her yerinde binlerce mağazası var da her Kiko'da yok. Bir Milano'da bir de Floransa'da toplam 2 mağazada var sadece diyebiliyorum. Güzel bir şey yani hem hediye olarak hem kendine anı olarak ben beğendim. Arkadaşlarımızın yanından ayrıldık şimdi. Onlar bu gece de buradalar. Yarın Türkiye'ye dönüyorlar. Biz de eve dönüyoruz. Otobüse gidiyoruz şu an. Çok güzel bir gün oldu bizim için. Arkadaşlarımızı görmek de çok iyi oldu. Değişiklik oldu. Yani böyle Türkiye'den birileri gelince insan şey oluyor. Bir Türkiye'de görüştüğün gibi olmuyor. Burada görüşmek ekstra bir güzel duygu yüklü oluyor. Bu vlogu da burada kapatıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.